Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Kaan. 8 yıl önce şehirden köye göç etmiş 4 kişilik bir aileyiz. Bizi tanımayanlar için kısa bilgi geçeyim. Yaklaşık 4 yıldan fazla Muğla'da yaşadık. Muğla'nın köylerinde yaşadık. Dalyan, Köyceğiz, Ortaca köylerinde. Oradan sonra İzmir Bayındır'a geldik. Burada kendi köy evimizi almak nasip oldu. Yaklaşık 4 yılı aşkın süredir de burada kendi köy evimizde yaşıyoruz. Hem YouTube'da, sosyal medyada içerik üretiyoruz. Aynı zamanda köyde doğal ürünler üretiyoruz. İşte tarhanadan salçasına, kozalak şurubumuza aklınıza gelecek bir sürü ürünü, bir sürü kalemi üretip sizlerle buluşturuyoruz. Uzun süredir bu işleri yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 17 dönüm bir ceviz bahçesi kiralamıştık. Bu sene ceviz hasatımızı gerçekleştirdik. Onları da sizlerle buluşturduk, ürünlerimizi. Ceviz hasadını da öğreniyoruz. Bir yandan işte ceviz bakımı nasıl yapılır vesaire. Bu işlerde kendimizi geliştiriyoruz. Bu işlerin yanı sıra tabii Ege bölgesinde yaşadığımız için hep hayalini kurduğumuz, hep hani aslında yapmak istediğimiz bir iş kolu vardı. Ki aslında ilk köye göç ettiğimizde, ilk senemizde bunu yapmıştık. Zeytin hasadı, zeytinyağı üretimi. İlk köye göç ettiğimizde bir 15 dönümlük bir bahçe kiralamıştık. Daha ilk köye göç edişimiz bir dağ köyüydü. Köyceğiz'e 45 dakika uzaklıkta Akköprü köyü. Orada eşimle beraber zeytin hasat etmiştik. İlk köye göç maceramız bu şekilde başlamıştı. Ama tabii orada kiracı olduğumuz için daha sonra başka yerlere taşınmak zorunda kaldık. Başka işler yapmak zorunda kaldık. Her zaman içimizde bir zeytin bahçesi almak, işte zeytin işlemek hayali vardı. Ama maalesef artan fiyatlar, arazi fiyatları, zeytinlik fiyatları bizi bundan uzaklaştırdı. Çünkü bir geçim kavgası içine düştük, geçim savaşı içine düştük. Artık yer almak gerçekten imkansız bir hale geldi. Ama Allah karşımıza tabii iyi insanlar çıkartıyor, buluşturuyor. Yani gönlümüze göre insanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi size şu an nerede olduğumu açıklayacağım. Ama öncesinde lütfen beğeni atın videomuza, kanalımıza abone olun. Köy içeriklerini seviyorsanız sıfırdan, bakın sıfırdan, yani bir dede arazisi değil, bir baba arazisi değil, hani sıfırdan yeni bir yaşam kurmuş bir aileyiz ve 8 yıldır köyde tutunmayı başardık Allah'a şükür. Tamamen kendi çabalarımızla, deneme yanılma yöntemi, yanlış yapmaya yöntemleriyle, yani bir şekilde bu hayatta tutunmaya çalışan bir aileyiz. O yüzden bize destekleriniz çok önemli. Gelin şimdi burayı, ne olduğunu sizinle paylaşayım. Burası 20 dönümlük bir zeytin bahçesi. İçinde küçük bir evi var. Küçük bir ahırı var. Kümesi var. Bize de çok uzak olmayan bir mesafede. Burası kimin? Burası bizim takipçilerimizden çok değerli bir ailenin. Bize ulaştılar. Burayla ilgilenemiyorlar. Benim ilgilenmemi istediler. Ben de tabii kabul ettim. Bu 20 dönüm zeytini Allah nasip ederse, bu bahçenin daha doğrusu bütün bakımını ben üstlendim. Aynı zamanda tabii evin bakımı, çevrenin bakımı, şu an ev hani kullanılamayacak durumda. Onlar da tabii burayı aldıktan sonra evin içini hiç yaptırmadılar. Gelip gidemedikleri için öylece kalmış burası. Şimdi burayı hafiften bir ayağa kaldırmak istiyorlar. Onun için de ben onlara yardımcı olacağım. Evin içinde eski eşyalar var. Önceki sahiplerinden kalma. Şimdi o eşyaları atacağız. İşte bugün çevre düzenlemesi yapacağız. Çer çöp, eski eşyalar var. Bunları kaldıracağız. Bugün böyle bir çalışma yapacağız. İşe başlamadan önce size biraz etrafı dolaştırmak istiyorum. Şu gördüğünüz ıvır zıvır
Etrafın temizliğini yapacağım. Etraf biraz pis durumda. Bu çer çöpü buradan kaldıracağız, atacağız. Belediyeden araba ayarladım. Ivır zıvır bütün çöpleri bir yerde toplayacağız. Sonra belediyeyi arayacağım. Belediye araba getirecek ve onu alıp götürecek. Gelin şimdi size bahçenin girişinden bir ev ve zeytinlik turu yaptırayım. Evet, bahçenin girişi burası, bakın. Çok güzel bir çam ağacı ve ceviz ağacı var girişte. Bahçeye buradan böyle giriyoruz. Bu çam ağacı benden alıyor. Zeytin ağaçları gerçekten hani asırlık, çok yaşlı ağaçlar. Burada boş bir arazi var. Yaklaşık 2,5-3 dönüm kadar. Buraya da inşallah bir şeyler ekeceğiz. Bir şeyler deneyeceğim burada. Bu arazide. Burayla ilgili, bu araziyle ilgili güzel planlarımız var. Zaman içerisinde hepsini sizinle paylaşacağım. Tabii buranın yanında ceviz bahçesine de ayrı ilgileneceğim. Orayı aksattığımı ya da aksatacağımı düşünmeyin. Cevizle zeytin zaten farklı. Ceviz bitiyor, zeytin ondan sonra başlıyor. İkisine de ayrı ayrı vakit ayıracağım. Şimdi geldik evin olduğu yere. Bakın burada bir asma var ama tabii artık aşağı doğru hep sarkmış bunlar bakımsızlıktan. İnşallah burayı güzel bir hale, güzel bir yaşam alanı haline getireceğiz. Şöyle eve doğru gidelim. Ev dışarıdan bayağı büyük gibi gözüküyor ama aslında çok küçük bir ev. Bakın şimdi içeriği de göstereceğim size. Gelin hatta hemen açayım. Şöyle eve bakalım. Ev 2 katlı. Bu alt katında bakın böyle bir mutfak var. Burada da işte kanepe koymuşlar. Oturmak için küçük bir alan var. Yani küçük bir alan. Hani dışarıdan ev büyük gözüküyor. Tabii bir de ev hiç oturulmadığı için biraz tabii rutubet ve bakımsızlıktan duvarlar kusma yapmış. Buralarla ilgili tabii bir tadilat, bakım sürecimiz olacak. Şu şekilde bir mutfağı var. Hani mutfağı idare edecek düzeyde. Hani çok kötü diyemeyiz. Bir temizlik yapıldıktan sonra mutfak ayağa kalkar ama tabii bir boya badana, bu rutubeti vesaire kesecek önlemler almamız gerekiyor burada. Böyle bir oda burası evin. Şöyle gidelim. Şurada banyo tuvalet var. Orayı ayrı bir yere yapmışlar dışarı. Burayı da göstereyim size. Şimdi tabi bura alındıktan sonra burada hiç oturulmadığı için hani o zamandan bu zamana da bir şey yapılmadığı için çok bakımsız. O yüzden sakın hani şey yapmayın. Bu şekilde kalmayacak burası. Buraları inşallah güzel bir hale getireceğiz. Bakın bura banyo tuvalet ama tabi bakımsız kalmış. Şöyle. Burada ıvır zıvır eşyalar var. İşte duşu buraya koymuşlar. Şimdi bugün tabii bu ıvır zıvır çer çöpü hep atacağız. Önce bir çer çöp atmayla başlayacağız ve ortalığı çıkaracağız. Evin içini boşaltacağız. Gereksiz ne kadar eşya varsa hepsini atacağız. Gördüğünüz gibi. Gelin bir de üst kata çıkalım. Daha sonra bahçeye gideriz. Şurada bakın kümes var. Burada kuş filan bakmışlar. Güvercin bakmışlar galiba. Şöyle gidiyoruz.
Burada küçük bir havuz var. Yukarı çıkmadan onu göstereyim size. Havuz var. Artık havuz niyetine mi yapıldı yoksa su depolamak için mi yapıldı, ama suyu nereden depolayacak? Muhtemelen havuz için yapıldı. Hani küçük çaplı. Su depolamak için yapılmış olsa gideri şuraya vermiş. Yani suyu nereden alıp da depoluyor onu bilmiyorum. Şurada küçük bir şey var. Ocak, fırın. Şöyle bakın, burada bir şeyler yapılabilir. Şöyle yukarı çıkalım. Şimdi yukarı çıkarken tabii biraz tehlikeli. Merdivende korkuluk yok. Bunları hep halletmemiz lazım zaman içerisinde. Şöyle yukarı çıktık. Güzel bir teras var burada. Bayağı geniş. Evin bu yanına da teras yapmışlar. Gelin bir de buraya bakalım. Evet, şöyle giriyoruz. Burayı da yaşam alanı gibi kullanmışlar. Bakın burada bir ranza var. 2 kişi orada yatmış. İşte buraya koltuk koymuşlar. Muhtemelen televizyon falan koymuşlardır. Burada da bir tane oda var. Aynı şekilde buraya yatak atmışlar. Tabii bakın yukarıda çatı kısmı düz olduğu için oradan bayağı bir rutubet yapmış. Duvarlar kusmuş. Buranın yani bir elden geçmesi gerekiyor. Şimdi bugün bu eşyaları hep çıkaracağız. Ben şimdi bahçe turunu yaptırayım size. Ondan sonra artık çalışmaya başlayacağım. Gelin şimdi aşağı doğru inelim. Evet, şuradan bahçeye iniyorum. Şuradan şöyle göstere göstere gidiyorum. Bakın ağaçlar bayağı büyük ağaçlar, zeytinlikler. Bu arada bahçeye şu an arpa ekili. Karşı komşu buraya arpa ekmiş daha doğrusu. Yazın bu arpayı hasat edecek. Normalde bu zeytin ağaçlarının budanması yapılması gerekiyor şu an. Ama arpaya zarar vermemek için şu an müdahale etmeyeceğiz. Çünkü eğer ağaçları budamaya kalkarsak arpalar zarar görecek. O yüzden bu seneyi maalesef bu şekilde geçirmek zorunda kalacağız. Yazın arpa hasadı yapıldıktan sonra artık bahçeye de bir şekil şemal vermeye, ağaçlara bakmaya başlayacağız. Çok arpaları da ezmek istemiyorum ama şöyle kenardan artık bahçeyi gezdireceğim size. Ağaçları göstereceğim. Çok büyük bir bahçe. Yani 20 dönüm kadar bir bahçe burası. Şöyle ilerleyelim. Hatta şu kenardan ilerleyeyim. Tam olarak kaç tane ağaç var bilmiyorum ama arazinin bayağı bir boş alanı da var. Yani ağaç dikilmemiş alanı da var. Oralarda da artık bir tarım ürünü vesaire bir şeyler ekip dikmeye çalışabiliriz. Onu artık önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.
Bakın yan bahçede mesela papatyalar çıkmış, gördünüz mü? O bildiğiniz çayır otu. Kendinden çıkan ot. Bahçe sınırı şu karşıki tel. Ben şimdi kenardan gidiyorum. Çok zarar vermek istemiyorum arpaya. Bahçenin şu son kısmına, alanını göstereceğim size. İnanılmaz huzurlu bir ortam. Kuşlar cıvıl cıvıl. Aynı zamanda siz görmüyorsunuz ama sincaplar koşturuyor. Çok sevimli bir şekilde. Bakın bahçenin sonuna doğru geldik. Bakın burada da bahçe buradan genişliyor. Böyle genişliyor. Burada bir boş alanı var. Şu şekilde zeytinler öyle devam ediyor. Burada da bayağı geniş bir araziye sahip. 20 dönüm kadar bir bahçe. Ağaçların maşallah var ama çok iyi bir durumdalar. Tabii bakım yapılması gerekiyor. Budama yapılması gerekiyor. Ağaçlar bakın biraz karman çorman olmuş içleri. Ağaçların güzel ama içi karman çorman olmuş. Bunlara bakım yapılması lazım ama tabii arpadan dolayı artık bu sene zor bu bakım olayı. Evet, ceviz hasatından sonra da zeytin hasatına girişeceğiz. Artık ekstra bir 20 dönüm kadar daha zeytin bahçemiz oldu diyebilirim. Ceviz bahçemizde 17 dönüm kadardı. Yani bir laf vardır ya, ben istedim bir göz, Allah verdi iki göz. Valla maşallah diyelim. Bu arada bize güvendikleri için, hani bu bahçeleri bize emanet eden insanlar bize güvendikleri için de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yüzlerini kara çıkartmayacağız. Ceviz hasatını zaten geçen yıl yaptık. Bakımını da yaptık ki tek başımıza yaptık. Sizlere de bunu gösterdim. Eski videolardan izleyebilirsiniz. Tabii ki yanlışlarımız oldu. Yani kimse anasının karnından doğduğu gibi öğrenmiyor bu işleri. Ama ilk senemiz olmasına rağmen bence güzel iş çıkardık ki 17 dönüm ceviz bahçesini eşimle ikimiz hasat ettik yani tek başımıza. Bir yevmiyeci çalıştırmadan. Kolay işler değil bunlar. Bayağı zorlandık ama başardık. Burayı da bir şekilde başaracağız. Zaten zeytinin çok yabancısı değiliz. Bölgemiz zeytin bölgesi olduğu için zeytin hasadını biliyoruz. Zeytin hasadında çalıştığımız dönemler de oldu, komşularımıza yardıma gittiğimiz. Ki ilk senemizde dediğim gibi aynı bu şekilde 15 dönüm bir bahçeyi tarakla topladık, bakın ikimiz Gizem'le. Tarak var ya, böyle zeytin toplamak için ağaçların böyle bir tarak var. Ağaca geliyorsunuz böyle. Tarağı böyle sürüyorsunuz. Bakın böyle böyle topladık. Makine yoktu o zaman. Düşünebiliyor musunuz? 350 ağaç vardı o zaman. Tarakla ağaçları tek tek canımız çıkana kadar o zeytinleri toplamıştık o dönem ki Gizem o dönemde hamileydi. Bayağı ki ilk senemizdi. Daha hiçbir şey bilmiyorduk. Dağın başında şehirden gelmişiz. İnşallah burayı da halledeceğiz. Allah büyüktür. Zaten düzgün bir bahçe. Hani eğimi yok, yokuşu yok, bir zorluğu yok. Düz olması, ağaçların bu şekilde muntazam olması hasatı da kolaylaştırıyor. Güzel olacak. Güzel, yorumlarınızı, dileklerinizi, önerilerinizi bekliyorum.